Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Lezzetli bir barbunya yemeği hazırlayacağız. Böyle zeytinyağlı, içinde böyle tatlık tatlık bir zeytinyağı tadı olan bir yemek hazırlayacağız. Üstelik bunu böyle suyunu helmelendirerek yapacağız. Nasıl yaptığıma geçmeden önce barbunyaları nasıl hazırlıyorum, buzluğa nasıl koyuyorum? Basitçe gösteriyorum. Taze barbunyanın şöyle irilerinden seçerseniz makbuldür ve alır almaz hemen bunu poşetleyin. Çünkü barbunya hiç dayanıklı değildir. Toplandığı gibi aslında konmalı ve su değmemeli. Bu çok önemli. Ve hiçbir şekilde yıkamıyorsunuz. İçine ayıkladığınız gibi dolduruyorsunuz poşete. İçinin fazla havasını alıyorsunuz ve gönderiyorsunuz buzluğa. Bugün sizin için buzluktan çıkardığım bir barbunyayı pişireceğim. Yani gördüğünüz gibi buzlu buzlu çıkardım. O bir taraftan böyle hafif çözülene kadar, yani iyice çözülmesine gerek yok ki rengi kararır. Ben de soğanlarımı el rondosundan geçiriyorum. Şöyle büyükbaş bir beyaz soğana ihtiyacım var. Zeytinyağlılarda, böyle havuç kullandığınız tatlı tatlı yemeklerde mor soğan yerine beyaz soğan kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Bir adet kadar havucum var. Çok küçük olacak şekilde küp küp doğruyorum. Havuç bu yemeğin bana göre olmazsa olmazı. Çok ama çok yakıştırıyorum. Bir tane küçük kapya biber olursa iyi olur. Varsa kullanın. Yoksa salça da aynı işi görecektir. İçine çok az bir salça atacağız. Zeytinyağlıya salça girer mi demeyin. Bu yemeği zeytinyağlıyla normal yemek arası gibi bir şey düşünün. En lezzetli olan tarifi paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Tencereme zeytinyağını aldım. Soğanı ve kapya biberi şöyle bir soteleyeceğim. Sotelerken içine de havucu ilave edeceğim. Çünkü havuç da sert olduğu için onlarla birlikte pişsin istiyorum. Biraz soteledikten sonra, soğanlarım öldükten sonra içine bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ilave edeceğim. Lezzetine lezzet katacak, birazcık renk katacak. Dilerseniz koymaya da bilirsiniz elbette. Bir tane büyük boy domatesi ister rendeleyin, ister el rondosundan geçirin. Kabuğunu soyduktan sonra salçanın acısı, yani bu ekşisi geçtikten sonra biraz kavurmamız lazım. Kavurduktan sonra içine domatesi de ilave edeceğim. Şöyle biraz kaynatacağım ve domatesin ekşisi geçsin diye bekleyeceğim. Domates yağın içinde biraz böyle kızarmaya başlıyor. Yağı şöyle gözünüzle görüyorsunuz. İşte o zaman domates ekşisinden kurtulmuş demektir. Buzluktan çıkarmış olduğum barbunyayı içine ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. Barbunya aynı ısıya geldikten sonra içine kaynar su ilave edeceğim ve düdüklüde pişiriyorum bugün. Düdüklüde pişirmek bana göre çok daha pratik geliyor. Özellikle barbunyayı. İsterseniz normal tencerede de daha uzun süre pişirerek pişirebilirsiniz. O zaman suyunu biraz daha fazla koyun. Çünkü düdüklü de suyu kaybetmediği için ben sadece üzerinden görünecek kadar koyacağım. Şekerini, tuzunu ve karabiberini ilave edeceğim. Sıcak su ile birlikte düdüklümü kapatacağım. Şayet böyle bir ayarlı klipsonuz varsa sebze ayarında, yani çok fazla büyük bir basınçla değil, orta basınçta 30 dakika kadar pişirmek yeterli gelecektir. Bir de elbette şu soru var. Düdüklü altını açtıktan sonra, yani kapağını kapattıktan sonra mı 30 dakika tutacağız? Hayır. Şimdi bunun üzerinde saat ibresi var. Tabii ki benim önceki kullandığımda yoktu. Çoğumuzun da yoktur. Hepimizin aynı model olacak diye bir şey yok. 30 dakika ne zaman başlar? 30 dakika bütün içindeki basınç ortaya çıktıktan ve düdük çaldıktan sonra başlar diyeyim. Bunların işte alarmı var. Eskilerin böyle hü diye üfleyen bir düdüğü vardı. Onu kapatıyordunuz. Ondan sonra da 30 dakika boyunca tutuyorsunuz kısık ateşte. Ve bütün buharını çıkardıktan sonra kapağı açıyorsunuz dikkatli bir şekilde. Bunu aynı pilav gibi demlendirmek çok önemli. Şimdi çok güzel pişmiş barbunyam adeta helva
Dağılmamış ama böyle çok güzel pişmiş. Şimdi kapağını kapatacağım. Yemek saatine kadar şöyle 1 saat kadar dinlenirse çok iyi olur. 1 saat sonra şöyle demlenmiş haliyle sizi karşılayacak. Yemeğim demlendi. Şöyle bir rengine bir karıştırayım. Şöyle bir dokusuna bir göz atın. Ayrıyeten bir beyaz tabak koyacağım. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Böyle sabahtan pişirdiğiniz zaman akşama kadar resmen hermeleniyor suyu. Gördüğünüz gibi böyle combur combur bir su değil. Tam yeterli kararında bir suyun içinde. Yeterli böyle kırmızılıkta. Çok lezzetli bir barbunya yemeği pişirdim. Hafif çatladı ama asla dağılmadı. Helva gibi oldu. İnşallah sizler de bu lezzetli barbunya yemeğini denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.